Neyse ki düzenlemelerim tam olarak uydu, böylece bir arada, ölümcül Doktor Nikola ile karşılaşmamdan 7. gün sonra, saat 30'da. West of England Express'inde kıtayı geçtim ve Napoli Körfezi'nin mavi sularına bakıyordum. Sağımda tepe vardı San Martino'dan, arkamda Capo di Monte'nin izi, uzakta, güneyde ise bulut uçlu Vezüv zirvesi yükseliyordu. Yolculuk Londra'dan gelen film genellikle uzun ve yorucu olarak kabul edilir. Sanırım kesinlikle bana öyle oldu. Çünkü hatırlamalıyım ki, benim zihnim her gecikmeye sabırsızdı, bedensel sağlığım ise henüz öyle değildi, iyileşti. Terminale varıldığında yapılması gereken ilk şey, bir sessiz otel, sıcakta dinlenip toparlanabileceğim bir yer. O gün ve belki de daha önemlisi, kaçmam gereken yer Doktor Nikola veya uydularıyla buluşma riski. Başlangıçta buharlı gemi şirketinin ofisine uğramayı planlıyordu, böylece Plymouth'taki tekneye katılmama nedenini açıklıyorum. Planlama sonrasında çeşitli oteller arasında Markis için etrafımda rol yapmaya başladım. Beckenham ve Bay Baxter'dan. Ama ikinci kez düşündüğümde, bilgeliği gördüğüm her iki yolu da terk etmek. Aynı sebepten dolayı buharlı gemiye binmek istemiyordum, ki limanda uzandığımı görebiliyordum, ta ki karanlık çökene kadar. Ay ancak gece yarısı yola çıkması gerektiğini ve postalar çoktan gemiye alınıyordu. Saat neredeyse tam 8 vuruşuyken, geçitten çıktım ve yürüyüş güvertesinde ilk salon girişine kadar yürüdü. Sonra yardımıma bir görevli çağırdım, bagajlarımı kendi oğluma teslim ettirdim, kulübeni, küçük süs eşyalarımı düzenlemeye ve hazırlığa koyulduğum yer, önümüzdeki yolculuk için kendimi rahat hissediyordum. Şimdiye kadar gördüm, arkadaşlarımdan hiçbir şey yoktu ve sorgulama yaparken onların henüz gemiye binmemişti. Gerçekten de, bunu son tekneye kadar yapmadılar, yükünü geçelgede boşaltmıştı. Sonra Lord Beckenham ile tanıştım. Yürüyüş güvertesi ve genç adamın görmekten duyduğu sevinç hiç etkilenmedi ben. "Bay Hatteras," diye bağırdı. Uzanmış bir şekilde bana koşarak karşıladı Hen. Mutluluğumu tamamlamak isteyen tek şey buydu. "Seni gördüğüme sevindim. Umarım kulüben bizimkine yakındır." "Ben liman tarafındayım, kilerin hemen arkasında," diye yanıtladım, onu sarsarak "Ama kendinden bahset. Sanırım hoş bir şey geçirdin, kıta boyunca yolculuk yapar." "Harika," diye yanıtladı. "Paris'te bir gün kaldık, bir gün daha Roma'ya geldik ve buraya geldiğimizden beri koşuşturduk her şeyi, sanki normal bir İngiliz turist çifti gibi." Bu anda, bagajlara bakan Bay Baxter, sanırım, ortaya çıktı ve bana benden daha samimi bir şekilde selam verdi. Onun gelmesini beklemişti. Ancak büyük bir şaşkınlıkla izin vermedi. Tekneye katıldığım için şaşkınlık gösterisi hepsini. Ama birkaç dakika sonra, yoldaşa yaklaşırken adımlarını atarak dedi. "Bay Hatteras'tan anladım ki, siz Plymouth'ta yola çıkacaklardı, yanıldım mı? Yani bu akşam valizinle ayrıldığını gördüm." "Hayır, yanılmadın," diye yanıtladım. Artık hesap verebildiğim için bu şaşkınlıksızlık. "Kıtayı sizin gibi geçtim ve sadece birkaç saat önce gemiye katıldım." Burada Markis araya girdi ve sohbeti başka bir konuya çevirdi kanal. "Herkes nerede?" diye sordu. "Bay Baxter bizi terk edip gittikten sonra aşağıda. Yolcu listesinde birçok isim var, ama yine de görüyorum kimse yok." "Hepsi yatakta," diye yanıtladım. "Geç oluyor, görüyorsun ve, eğer yanılmıyorum, birkaç dakika içinde yola çıkacağız. O zaman, sanırım, birkaç dakika için izin verirseniz, aşağıya ineceğim kabinim. Bay Baxter'ın nerede olduğumu merak edeceğini düşünüyorum." Beni terk ettiğinde, duvarlara döndüm ve karşıya bakarak durdum, kıyıdaki parlak ışıkların yanında su. Tekneler tek tek yanlarında itildi ve arttan gelen seslerden anladım ki, çapa gemiye alınıyordu. 5 dakika sonra döndük rotamıza doğru ve açık denize bakıyorduk. İlk mil civarı boyunca düşüncelerim hızla birbirini takip etti. Hatırlamalısın, Napoli'de sevgilimin beni sevdiğini öğrendiğimi ve gerçekten de öyle olduğunu öğrendiğimi. Napoli'de, Avrupa'ya ve tüm orada başıma gelen garip olaylar. Korkuluklara yaslandım, baktım arkamızda hızla geri çekilen ülkeye, ateşle kaplı eski Vezüv'e, limana, gökyüzünde arta sallanan büyük ayıya. Ve sonra güney haçını düşündüm, ki birkaç hafta içinde geçti, başını yaylarımızın üstüne kaldırıp beni tekrar karşıladı güneşli topraklara ve çok sevdiğim kıza. Bir şekilde buna sevindim. İngiltere yolculuğu bitmişti ve sonunda eve döndüğümü anladım.
Buharlı gemi, neredeyse sessiz bir rotasını sürdü ve 1/3 saat sonra Capri'ye yanındaydık. Ona bakarken, Lordum Beckenham güverteden aşağı indi, yanımda durdu. İlk konuşması bana hala heyecanının etkisi altında olduğunu söyledi. Gerçekten de o, kendi aldığı zevki coşkulu bir şekilde anlattı Turne. "İyi bir denizci olacağından emin misin?" sordum. "Ah, bundan korkmuyorum," diye kendinden emin bir şekilde yanıtladı. "Bildiğiniz gibi, ben oldukça sert havada teknede bulundum ve hiç kendimi rahat hissetmedim. En az hasta olduğum için muhtemelen bir kişi olmayacağımı düşünüyorum. Saratoga büyüklüğünde bir gemide kötü denizci. Bu arada, ne zaman Port Said'e ulaşmamız mı gerekiyor? Sanırım gelecek Perşembe öğleden sonra, her şey yolunda giderse. Gidersen karaya çıkmama izin verir misin? Uğraşmak istemiyorum senin. Ama bana oradan bahsettiğin her şeyden sonra, ben de isterim bunu kendi şirketinde gör. Sizi memnuniyetle alırım," diye yanıtladım. Bay Baxter izin verirse, onayını veriyor. "Sanırım onu kaptan olarak görmeliyiz." "Ah, reddetinden korkmamız gerektiğini sanmıyorum. Çok iyi niyetli, biliyorsun ve bana kendi istediğimi yapmama izin veriyor." "Şu anda nerede?" "Aşağıda, uyuyor. Bugün çok koştu ve yola çıkmadan önce yatacağını sanmıştık. Sanırım daha iyisi şimdi gidiyorsun. İyi geceler." "İyi geceler," diye cevapladım ve o yine beni terk etti. Yalnız kaldığımda Phyllis ve gelecek düşüncelerime geri döndüm. Pipom biter bitmez ranzama indim. Yatağım, akşam daha önce keşfettiğim arkadaşım, tombul bir İngiliz idi, Avustralya'daki ajanlarını ziyaret eden eski okul tüccarı. Ve horlamalarının şiddetinden çok fazla bir şey olmadığını düşünüyorum, aklında bir sorun vardı. Neyse ki benimki alt ranzaydı ve soyundum. Üstü gibi uyumak için ona döndüm. Ta ki sabah saat 7:30'da banyo görevlisi olacak. İyi bir banyo sonrası kulüberime geri döndüm ve giyinmeye başladım. Bu benim arkadaşım zaman uyanıktı ama açıkça konuşmaya pek istekli değildi. Onun her zamanki neşeli yüz ifadesi, bana öyle geldi ki, onun yüzünü yaptığım zamanki kadar pembe değildi. Bir gece tanıdık oldu ve iyi moralinin yarısından fazlası varsayıyordu. Tüm bu süre boyunca akıllı bir deniz akıyordu ve itiraf etmeliyim ki, Saratoga korkunç bir şekilde dalgalanıyordu. "Size çok iyi bir gün, sevgili efendim," dedi kabin arkadaşım. Solgun yüzü bir zevk havası gizliyordu, yatağa girdiğimde. "Dua et, bugün nasıl hissediyorsun?" "Birinci sınıf formda ve bir avcı kadar aç." Yastığına yaslanıp çok güçlü bir yorum yaptı, mesela, "Ah canım," gibi. Ve sonrasında tıraş olup tamamlamam istendi, sessizce tuvalete girdim. Bunu yaptıktan sonra şapkamı taktım ve güverteye çıktım. Gerçekten muhteşem bir sabahtı. Parlak güneş ışığı üzerine süzülüyordu güvertelerde, deniz mükemmel bir maviydi ve hava o kadar berraktı ki, kilometrelerce bize ne kadar uzak olsa da, İtalyan kıyı şeridi açıkça iskele duvarlarının üstünde fark ediliyordu. Bu sırada çapraz sorgulamıştım. Baş stüvartı ve Nikola'nın gemide olmadığından emin oldum. Onun yokluk beni oldukça şaşırttı. Mümkün olabilir miydim, tüm olayda yanılmıştı ve Baxter'ın niyetlerinin dürüst olduğunu söyledi sonuçta. Ama o durumda neden Nikola beni uyuşturmuştu? Ve neden öyleydi, Saratoga'da yelken açmamamı mı söyledi? Daha iyi düşünmek, kendimi kasırga güvertesinde güçlü bir yürüyüşe hazırladım ve konuyu hala zihnimde dönerken, köşeyi dönerken, sigara odası girişinde Baxter ile yüz yüze geldim kendisi. Beni gördüğü anda bana gülümseyerek geldi, elini uzattı eli. "Günaydın, Bay Hatteras," dedi hızlı bir şekilde. "Ne hoş bir sabah olacak, kesinlikle. Ne kadar keyif aldığımı anlayamazsınız. Deniz havası beni şimdiden yeni bir adam haline getirmiş gibi. Bunu duyduğuma sevindim. Ve dua et, sorumluluğun nasıl?" Daha fazla sordum, bu şefkatlilik gösterisi karşısında her zamankinden daha önce şaşırmıştı. "Hiç de iyi değil, üzgünüm, söylemek zorundayım." "İyi değil misin? Deniz tutması olduğunu söylemek istemiyor musun?" "Üzgünüm ki biliyorum. Tamamen iyiydi, ta ki kendi evinden çıkana kadar yarım saat önce ranza." Sonra ani ama şiddetli bir mide bulantısı başladı ve onu tekrar yatağa götürdü. Bunu duyduğuma çok üzüldüm, umarım yakında iyileşir. Yapacaktı, hayran kalmayı beklediğim son adamlardan biriydim. "Bir tur atmaya mı geliyorsun?" "Onur duyacağım," diye yanıtladı. Ve ardından yola çıktık, adım step, deste boyunca anayasa için. Bitirdiğimizde saat 9'du ve kahvaltı için salon gongu çalınmıştı.
Yemek bitti, Markis'in kulübesine gittim ve kapıyı çaldıktan sonra içeri çağrıldı. Lordumu yatakta, şiddetle kusuyordu. Onun ten rengi çinko rengindeydi. Elleri soğuk ve nemliydi, her spazmdan sonra yüzü terle akıyordu. "Seni böyle gördüğüme gerçekten üzgünüm," dedim ona eğilerek. "Nasıl şimdi hissediyor musun?" "Gerçekten çok kötü," diye inleyerek cevapladı. "Anlayamıyorum, hiç yok. Bu sabah yataktan kalkmadan önce elimden geldiğince iyi hissettim. Sonra Bay Baxter bana bir fincan kahve getirdi ve içeri girdi. 5 dakika içtikten sonra yatağa geri dönmek zorunda kaldım. Umutsuzca hasta ve mutsuz. Peki, mümkün olan en kısa sürede dolaşmaya çalışmalısın ve güverteye çık. Harika bir esinti var ve bunun şırı geçeceğini göreceksiniz. Nerede olduğunu anlamadan önce seni hastalıktan çıkaracak. Ama tek cevabı başka bir korkunç hastalıktı, sanki göğsünü paramparça edecekti. Etkisi altındayken, öğretmeni içeri girdi ve ona özenle hizmet etmeye başladı ve beni bile kandıran baba şefkatini. Durumu daha net görebiliyorum şimdi. Geriye dönüp baktığımda o zamanlar bunu kabul edebileceğim. Ama bunu kabul etmeliyim, Baxter'ın o sabah çocuğa karşı davranışı öyle bir türdendi ki. Tüm yalanların ustasının kendisini kandırmışlardı. Kolayca yapabilirim, şimdi anlayın bu adamın nasıl bu kadar etkili olduğunu, iyi niyetli Glenbart Dükü olarak, her şey bittiğinde Baxter tipinden erkeklerle çok az deneyim yaşamışlardır. Yardım etmek yerine sadece yolumda olduğum için bir şey ifade ettim, hastanın yakında tekrar kendisi olacağını umuyordu ve geri döndü güverte. Öğle yemeği geldi ve Lord Beckenham hala yatağından çıkamıyordu. Akşam hiç iyi değildi. Ertesi sabah ise her şey daha güçlü. Ama öğle doğru, tam da düşündüğünde kalktığında bulantısı tekrar üzerine geldi ve ertelemek zorunda kaldı girişim. Çarşamba günü hiçbir iyileşme olmadı ve gerçekten de öyleydi. Ancak Perşembe öğleden sonrası. Alçak Port Said kıyısında deniz hattının üzerinde bir şekilde ayrılmaya uygun hissettiğini gösteriyordu yatak. Deniz hastalığı deneyimim boyunca bundan daha fazlasını hiç bilmemiştim. Olağanüstü bir dava. Demirimizi kasabadan indirmeden önce neredeyse kararmıştı ve durduğumuz anda arkadaşımın kulübesine indim. O dolabın üzerinde tam donanımlı oturuyordu. "Port Said," diye duyurdum. "Peki, karaya çıkmak hakkında ne düşünüyorsun?" "Kişisel olarak, denemen daha iyi olmaz diye düşünüyorum." "Ah, ama gitmek istiyorum." Çok dört gözle bekliyordum. Evet, gerçekten benden çok daha güçlüydü, inanın bana, ve Bay Baxter bunu düşünmüyor, bana zarar verebilir. "Kendini çok yormazsan," diye ekledi o beyefendi. "Pekala o zaman," dedim. "O zaman ben senin adamınım. Bolca var, yanlarında tekneler var. Bu yüzden oraya gitmekte hiç zorlanmayacağız." "Siz de gelmez misiniz Bay Baxter?" "Sanmıyorum, teşekkür ederim," diye yanıtladı. "Port Said bir yer değil ki, bunu çok seviyorum." "O zaman gitmemiz gerektiğini düşünüyorum," dedim ve onun yanına döndüm lordluk. Güverteye çıktık ve biraz rahatsızlıktan sonra bir tekne güvence altına aldık ve karaya çekildik. Oraya vardık, hemen her zamanki dilenciler ve eşek çocukları kalabalığı tarafından kuşatıldı. Ama onların ısrarına rağmen Rue de Commerce'e döndük ve iç kesimlere doğru ilerledik. Yoldaşım için kalabalık sokaklar, çeşitlilik, milliyetler ve kostümler ve garip mağaza çeşitliliği ve ürünler. İlgi çekici konulardı. Bu daha iyi olacak, hatırlandığında anlaşıldı ki, ne kadar zavallı Port Said oryantalizm olsa da, sahip olduğu ilk doğu limanıydı, karşılaştık. İkimizde de birkaç alışveriş vardı ve bu iş tatmin edici bir şekilde başarıyla gezmeye başladık. Rue de Commerce'den çıkarken dikkatimizi bir koltuk değneklerine yaslanarak yolumuzu kapatan topal genç dilenci, kasvetli dertlerini anlattı. Rehberimiz ona gitmesini söyledi ve gerçekten ondan kurtulduğum için pişman değildim. Ama ona bakarak bunu görebiliyordum yüzünden, yoldaşımın davasını daha ciddiye aldığını gösteriyordu. Aslında, 20 yarddan fazla ilerlememiştik, o da bana beklememi istedi. Onun için bir an oldu ve topuklarına çekilip geri koştu, onu terk etmişti. Bize katıldığında dedim ki, "Bunu demek istemiyorsun, o serseriye para mı verdin?" "Sadece yarım bir egemen," diye yanıtladı. "Belki de duymadın bize anlattığı zavallı hikaye mi? Babası öldü ve şimdi, eğer ölmeseydi dilendiği için annesi ve 5 küçük kız kardeşi açlıktan ölüyorum." Rehberimize, adamı tanıyıp tanımadığını ve hikayesinin doğru olup olmadığını sordum. "Hayır monsieur," diye hemen yanıtladı, "hepsi büyük bir yalan."
Babası hapiste ve hakları olsaydı, annesi orada olurdu bende. Konu hakkında başka bir kelime edilmedi ama çocuğun cömert kalbi incinmişti. Etkisini ne kadar az tahmin etmişti. Sonradan cömertlik patlaması başımıza gelekti. Rehberimizin önerisiyle reklamdan geçtik. Avrupa Mahallesi, Arap kasabasında bulunan büyük bir camiye yöneldi. Uzun bir yerde yürümek ama orada bir şey görmemiz gerektiği sözü verilmişti. Ulaşmak için karşılaşacağımız her türlü zahmeti fazlasıyla telafi eder. Bu böyle çıktı ama tahmin ettiği gibi değildi. Cami kesinlikle güzel bir yapıydı ve ziyaret zamanımızda ibadet edenlerle dolup taştı. İki uzun sırada diz çöktüler. Ulaştılar uçtan uca, ayakları çıplaktı, başları ise doğu. Rehberimizin talimatlarıyla botlarımızı çıkardık girişi yaptı. Ancak neyse ki onları içeri taşıma tedbirini aldı bizimle birlikte bina. Ana salondan daha küçük bir salona geçtik, orada 1982 savaşından kalma bir dizi Mısır sancağı açıldı incelememiz için. Onları incelerken, rehberimiz, kim bir an ayrıldı, korkmuş bir yüzle geri döndü ve orada olduğunu bildirdi. Camide almayı reddeden birkaç İngiliz turist vardı, botları çıkmıştı ve açıkça sorun çıkarmaya kararlıydı. Konuşurken, öfkeli seslerin uğursuz uğultusu bize doğru süzüldü, giderek daha da yükseldi dinlerken. Rehberimiz kulaklarını dikti ve endişeyle ona baktı kapı. Doğrudan sorun çıkar, dedi ciddi bir şekilde, eğer o genç adamlar davranış gösterme. Eğer Messieurs benim tarafımdan yönlendirilecekse, gidelim. Onlara bir çıkış yolu gösterebilirim. Bir an için tavsiyesine uymak istedim ama sırada Beckham'ın konuşma kalmamı sağladı. O aptal adamları öldürülmeye bırakıp gitmeyecek misin, dedi caminin kapısına doğru ilerledi. Ne kadar aptalca olursa olsun olabilirler. Hala bizim yurttaşlarımız ve ne olursa olsun onların yanında durmalıyız. Eğer öyle düşünüyorsan, tabii ki gideceğiz. Ama unutma, bu bize pahalıya mal olabilir hayatlar. Hala kalmak mı istiyorsun? Çok iyi o zaman, gel ama devam et bana yakın. Bayrakları incelediğimiz küçük ante odadan çıktık ve ana salona geri döndü. Burada olağanüstü bir sahne kendini ortaya çıkardı. En uzak köşede, öfkeli bir kalabalık tarafından tamamen çevrelenmiş Araplar, yüzleri ne kadar iyi olduklarını açıkça gösteren üç genç İngilizdi. Kendi küstahlıklarının ne kadar tehlikeli bir konuma düştüğünü anlıyorlardı ve aptallık onları cezbetmişti. Kalabalığın arasından dirseğiyle geçtik, onların yanına ulaştık ve hemen büyük kapılara doğru ilerlemeleri için çağrıldılar. Ancak bu adam uygulanmadan önce, birisi Arapça düzen ve hepimiz duvara yaslandık. Bunun için bir yardım yok. En büyüğüne ağladım. Biz savaşarak çıkmalıyız. Adamlarını seç ve gel. Yani en yakınımdaki adama beni hatırlaması için çene altına bir tane verdim. Onu sırt üstü yatırdım ve kollarımı kullanacak yer buldukça, ona eşlik etmek için bir tane daha gönderdi. Tüm bu zaman boyunca yoldaşlarım boş durmamıştı ve şaşırtıcı bir şekilde genç Markis'i etrafında yatıyor gördüm, sonrasında sahip olmak zorunda kaldığım bir bilimle eğitimine kredi verdi. Saldırganlarımız bu direnişle karşılaşmayı beklemiyordu. Çünkü yol verdiler ve kapıya doğru geri çekilmeye başladılar. Bir ya da iki tane bıçakları çekti, ama alan çok daraldı, zarar veremeyecekleri için onlar. Bir acele daha, diye bağırdım ve onları dışarı çıkarırız. Hızla koştuk ve hemen kapılar kapanıp kapı kapatıldı. Sonuncusu oldu. Bunu yaptıktan sonra pozisyonumuzu değerlendirmek için durduk. Doğru, düşmanı kaleden kovmuştu. Ama sonra, eğer bir kaçış yolu yoksa, biz de aynı derecede mahkum olmuştuk. Ne olacaktı, bitirmek mi? Ekibimizden üçü kapıları korumaya bırakırken, geri kalanlar aradı kaçış yolu için bitişik odalar. Ama biz çıkış bulma çabamızda başarısız olduk. Bir sonraki olanı yaptık, en iyisi yapılacak şey, korkak rehberimizi bir köşede gizlice bulduk, meraklı bir dolap. Ona düşmanların gerçekten püskürtüldüğünü kanıtladığımızda ve caminin sahibi olduğumuzu öğrendiğinde, aklını toparladı. Küçük, ama onu kalabalığa atacağımız sözü duyduktan sonra başardı dışarıda, bizim için bir kaçış yolu bulmadıkça, kendi başımıza sarılacak bir yol bulmadı beyni ve bir tane bildiğini duyurdu. Bunu duyar duymaz bundan kar etmeye karar verdik. Kalabalık dışarısı her an daha da sabırsızlanıyordu ve gürültüden, taş merdivenlerde çelik ayakkabı tüfek dipçileri vardı, bir asker kuvveti çağrılmıştı. Durum kritik bir şekilde ortaya çıktı ve 2 kez baskın taleplerde bulunduk kapı. Ama, tahmin edildiği gibi, bunu yapmaya istekli hissetmedik. Şimdi,
çıkış yolun, dedim. Titreyen rehberimizi, yüzü her kapı tıklamasında giderek daha da beyazlaşıyor gibiydi, omuzlarından aldım ve ona ön bir sallama yaptı. Ne olduğuna dikkat et ve unutma, bizi herhangi bir tuzağa sokursan, seni sıkarım zavallı boyun. Hayatta olduğunu garanti et. Devam et. Çizmelerimizi ve ayakkabılarımızı toplamak, ki bu kargaşa boyunca yerde dağılmış halde yatarak, anteroom'a geçtik ve taktık. Sonra başka bir kapıdan yavaşça sürünerek bir kapıya ulaştık ve arka tarafta küçük bir avlu, her yandan yüksek duvarlarla çevrili. Bizim yol, rehberimiz bize böyle bildirdi, bunlardan birini koyduk. Ama nasıl yapacaktık onları aşmak bir bilmeceydi. Çünkü en düşük tırmanma yeri en azından 12 feet yüksekliğinde. Ancak iş yapılmalıydı ve ne vardı daha da önemlisi, hızlıca yapıldı. Turistlerin en güçlüsünü çağırıyorlardı, o zamanlar hepsi sakinleşmişti, ayık bir şekilde yanıma gelince, sanki oyun oynuyormuş gibi eğilmesini emrettim, zıplayan kurbağa. Sonra sırtına ben binip doğruldum ve kollarımı başımın üstüne uzattım. Mutluluğuma parmaklarım uzandı, duvarın tepesinden birkaç santim uzaklıkta. Olabildiğince sağlam dur, diye fısıldadım, çünkü atlayacağım. Ben de yaptım ve kenara tutundum. Kendimi zirveye çektiğimde o kadar bitkin ki, daha fazla bir şey yapamıyordu, 1 dakika. Sonra başka bir adama ilk adamın üzerine tırmanmasını fısıldadım. Sırtını ve ellerini benimkilere doğru uzattı. Yaptı ve ben de onu kaldırdım yanımda. Rehber geldi, sonra diğer turist, sonra Lord Beckenham. Sonra kabanımı çıkardım ve adamın yanına indirdim. Hepimiz için durdu ve bunu yaptıktan sonra duvara sıkıca tutundu bacaklarım gibi, onu da yukarı çekti. Bir istediğimden daha uzun işler ve her an, biz bu konuda çalışırken caminin içindeki kalabalığın çığlıklarını duyacağımı ve kaçmamızı engellemek için bahçeye akın ediyorlardı. Kapının sürgütleri, ancak onlara verdiğimizden daha fazla güce sahip olmalı için. Her neyse, yol vermediler. Hepimiz güvenle duvara ulaştığımızda rehbere hangi şimdi ilerlememiz gereken yönü sordum. Bitişik çatılara işaret etti ve kızılderili dosyasında ve kedilerin gizliliğiyle, buna göre süründük karşılarında. 3. evin üzerinden geçtik, kendimizi dar bir sokağın içine ilk dikkatlice baktığımız ve keşfettikten sonra kimse yoktu, sonunda yere düştü. Şimdi, dedi rehber biz iner inmez, buradan koşmalıyız ve sola dön. Bunu yaptık. Kendimizi daha geniş bir sokağa bulduk ve sonunda bu da bizi geçtiğimiz ana caddeye çıkardı camiye ulaşın. Artık yönümüzü bulduktan sonra limana, ya da en azından kasabanın en iyi tanıdığım o bölgesi, bacaklarımız bizi taşıyacaktı. Ama ne kadar şaşırtıcı olsalar da, henüz yapmamıştık, gecelik maceralar bitti. Gaz ışığı altında olan sokakların güvenliğine girdikten sonra, adamlara veda ettik bizi tüm belaya sokan ve bizim durumumuzla barıştığımıza inanıyordu rehber. Onu teslim ettik ve yalnız yolumuza devam ettik. 5 dakika sonra açık bir kapının ışıkları bizi bir duraksa, bir bakışta kumarhaneye baktığımızı anladık. Rulet masalarının gürültüsü kulaklarımızı karşıladı ve hala bolca zamanım vardı. Ve yoldaşım yorgun değildi. İyi bir şey buldum ona hayatın karanlık yanının başka bir evresini gösterme fırsatı. Ama bununla ilgili bir şey söylemeden önce meraklı bir soruyu anlatmam gerekiyor koşullar. Binaya girerken bir şey beni bakmaya zorladı yuvarlak. Büyük bir şaşkınlıkla, Doktor Nikola'yı gördüm, ya da gördüğümü düşündüm sokakta duruyor, bana bakıyor. Yoldaşıma nerede kalmasını emretim bir an için öyle oldu. Tekrar dışarı koştum ve oraya doğru koştum o figürü görmüştüm. Ama çok geç kaldım. Eğer Doktor Nikola olsaydı, geldiği gibi aniden kayboldu. Burada, orada ve her yerde avlandım, kapılarda, verandaların altında ve koridorlarda. Ama bu değildi kullandım, ondan hiçbir iz bulamadım. Yani aramamdan vazgeçerek kumarhaneye geri döndü. Beckenham beni bekliyordu ve birlikte binaya girdi. Oda doluydu ve bu yüzden tüm masalar kalabalıktı. Ama oynamayı planlamadığımız için bu bizim için pek endişe konusu değildi. Oyundan çok oyuncularla ilgileniyorduk. Ve gerçekten de etrafımızdaki yüz ifadeleri olağanüstüydü. Etkisi yanımdaki genç adam tuhaftı. Yüz yüze baktı, sanki bazı garip hayvanların tuhaflıklarını gözlemliyordu. Onu izledim ve sonra yüz ifadesinin aniden değiştiğini gördüm. Gözlerinin yönünü takip ederken, genç bir adamın yere bastığını gördüm tahtaya girdiği yerini aldı. Yüzü benden gizlendi, ama bir sağa adım attım, emredebilirdim. Genç olan başka bir şey değildi.
Ailesini böyle yoksul bir durumda temsil eden sakat koşullar. Beckham'ın yardım ettiği aynı genç adam, cömertçe sadece 2 saat önce. Bakarken son parasını bahis etti ve kaybolmuş biri olarak binadan ayrılmak için döndü. Bunu yapmak için bizim durduğumuz yerden yakından geçmesi gerekiyordu. Sonra gözleri buluştu yardımseverinin bakışları ve neredeyse olmuş gibi bir bakışla yüzünde utanç vardı. Merdivenlerden sessizce indi, binadan çıktı. "Gelin, buradan çıkalım," diye bağırdı yoldaşım sabırsızca, "ben burada uzun süre kalırsam delireceğimi düşünüyorum." Bunun üzerine sokağa çıktık ve fazla uzatmadan, Saratoga'nın yatacağını hayal ettiğim yöne doğru ilerledi. Genç, bozuk İngilizceyle, Onur'una izin verilmesini talep etti. "Bizi yönetiyorum ama yolumu bulabileceğimden emin hissediyorum." Hizmetlerini reddetti. Tam çeyrek saat boyunca yürümeye devam ettik, ta ki limanın neden görünmediğini merak etmeye başlayana kadar. Bu bir şeydi, kendimizi bulduğumuz kasabanın tuhaf bir kısmı. Evler gözle görülür şekilde daha acımasız, sokaklar daha dar. Sonunda kendimi buna bağlı hissettim, itiraf etmek için, kendimi itiraf ettim, nerede olduğumuzu bilmedim. "Ne yapacağız?" diye sordu lordum, saatine bakarak. 20-11 dakikaya kalmıştı ve Bay Baxter'a geç gelmeyeceğime söz verdim saat. O rehberi almadığım için ne aptaldım. Sözler ağzımdan çıkmadan o kişi ortaya çıktı, köşeyi döndü ve bize doğru geldi. Onun gelmesini çok fazla alkışla karşıladım. Yüzündeki kötü niyetli tatmin ifadesini fark etmek büyük keyif ve bulmak istediğimiz geminin adını verdik. Görünüşe göre anladın ve bir sonraki anda tam olarak bir şekilde yürüyorduk, ters yönde. En az 10 dakika yürüdükten sonra tek kelime etmedik. Küçük ve kirli bir sokaktan başka bir daha geniş bir sokağa dönüştük. Bu sırada kimse yoktu. Sadece 1-2 serseri köpek yatıyordu, yolda uyuyor. Kasabanın bu bölümünde gaz lambaları indirim nedeniyle sokakların yarısından fazlası derin gölge altında kalıyordu. Rehberimiz önden yürüdü, biz de onun arkasından yarım düzine kadar adım takip ettik. Bir tabelada Yunanca bir tanınma fark ettiğimi hatırlıyorum ve hatırlıyorum Perşembe Adası'nda da benzer bir isim var. Çünkü çok benzeyen bir şey, ince bir kordon burnuma dokundu ve çenemimin üzerinden düştü. Henüz kendi yerimi koyamadan elimi ona kaldırınca, boğazımda sıkışmaya başlamıştı. Aynı şekilde arkadaşımın keskin bir çığlık attığını duydum ve ardından hatırlıyorum, artık yok.